Aşk gezegeni. Romalılar tarafından aşk tanrısı olarak adlandırılan Venüs, antik zamanlardan bu yana astronomları meraklandıran parlak, mücevher gibi bir görünüşe sahiptir. Venüs, Yunan mitolojisindeki Afrodit'in Roma mitolojisindeki karşılığıdır. Aşk, güzellik ve cinsellik tanrıçası olan Venüs, Mars'ın sevgilisi ve Vulkan'ın karısıdır. Adına tapınaklar inşa edilen Venüs'ün tapınaklarını daha çok cinsel kabahatlerinin affedilmesini isteyen kadınlar ziyaret ederdi. Aşk, doğurganlık, cinsellik, çekicilik ve güzellik gibi kavramlarla özdeşleştirilse de aynı zamanda kıskanç, sadakatsiz, yıkıcı ve şehvetli bir tanrıça olarak bilinirdi. Venüs, İtalyan bilim adamı Galileo Galilei'nin 1610'da Ay gibi evreleri olduğunu gözlemlediğinde teleskopla incelenen ilk gezegen unvanını da aldı. Bununla birlikte kalın bulut örtüsü yakın zamana kadar yüzeyi hakkında hiçbir şeyin bilinmediği anlamına geliyordu. Venüs'ün Dünya'ya yakınlığı ve benzer boyutu, bulutlarının yoğun ormanları ve hatta medeniyetleri sakladığına dair spekülasyonlara yol açtı. 1970'lerde bulutlar nihayet delindi. Dünya tabanlı radar ve bir dizi uzay aracı tamamen çorak ve aşırı derecede sıcak bir yüzey ortaya çıkardı. O zamandan beri katı Venüs manzarası ayrıntılı olarak haritalandı. Milattan önce 10.000. Gece gökyüzünde Venüs. Venüs tarih öncesi çağlardan beri tanıdık geliyor. Güneşe yakınlığı ve kalın bulut örtüsünün yüksek yansıtıcılığı onu aydan sonra gece gökyüzündeki en parlak nesne yapar. O kadar parlak ki ay gizlendiğinde bile dünyaya gölge düşürebilir. Milattan önce 1600. Kral Amisaduka'nın Venüs tableti. Babil kralı Amisaduka'nın Kil Venüs tableti tüm astronomik kayıtların en eskilerinden biridir. Yaklaşık M.Ö. 1600 yılına dayanır ve çivi yazısıyla Venüs'ün 21 yıl boyunca akşam ve sabah ufukta göründüğü zamanı kaydeder. M.Ö. 600. Fosforus ve Hesperus. Başlangıçta eski Yunanlılar sabah ve akşam yıldızlarının iki gezegen olduğuna inanıyordu. Bunlar Fosforus ve Hesperus'tur. Daha sonra Babillilerin aşk tanrıçalarından sonra İştar dedikleri tek bir gezegen olduğu konusunda Babillilerle hemfikirdirler. Milattan sonra 906. Maya Gözlemevi. Meksika'nın antik Maya kenti Chichén Itza'daki El Caracol'un dikkat çekici yapısı Maya rahipleri için astronomik bir gözlemevidir. Özellikle Venüs'ün gözlemlenmesi için tasarlanmıştır. Mayalar için Venüs Kulkulkan'dır. Dünyanın ikizi ve bir savaş tanrısı. 1200. Dresden Kodeksi. Muhtemelen İspanyol Fatih Hernán Cortés tarafından 1519'da bulunan kodeks, Amerika'da yazılmış en eski kitaptır. 8. yüzyıl Maya metninin bir kopyası olduğuna inanılıyor ve Venüs'ün gökyüzüne gelişini gösteren tablolar içeriyor. 1610. Galileo ve Venüs'ün evreleri. Venüs'ü bir teleskopla incelerken Galileo, değişen bakış açımız güneşli yüzünün değişen miktarlarını ortaya çıkardığı için gezegenin aşamaları olduğunu keşfeder. Bu, Polonyalı gökbilimci Kopernik'in Venüs'ün dünyanın değil güneşin etrafında dolaştığı fikrini destekliyor. 1639. Venüs'ün geçişi. İngiliz gökbilimciler Jeremiah Horrocks ve William Crabtree, Venüs'ün Dünya ile Güneş arasından geçişini ilk gözlemleyenlerdir. Bu olay gökbilimcilerin Dünya-Güneş mesafesinin ilk doğru hesaplamalarını yapmalarını sağladı. ...1643 Kül rengi. Venüs'ün gece tarafındaki gizemli kül rengi, ışık ilk olarak İtalyan astronom rahip Giovanni Battista tarafından gözlemlendi. 1812'de Alman gökbilimci Franz von
Gruithuisen, kül rengi ışığın Venüs İmparatorluğu'nun ateşlerinden çıkan duman olduğunu iddia etti. 1667 Cassini'nin yeri. İtalyan-Fransız gökbilimci Giovanni Cassini, Venüs'ün yüzündeki bir noktanın hareketini izledi ve bu durum yanlış bir şekilde gezegenin her 24 saatte bir döndüğünü tahmin etmesine neden oldu. 1877'de İtalyan gökbilimci Schiaparelli dönüş süresini 225 gün olarak doğru bir şekilde hesapladı. 1761 Venüs'ün atmosferi. Rus gökbilimci Lomonosov, Venüs'ün geçişini gözlemledi ve Güneş'in ışığının Venüs'ün etrafında bir şişkinlik oluşturduğunu fark etti. Bu şişkinliğin Venüs'ün bir atmosfere sahip olduğunun kanıtı olduğuna ve atmosferin Güneş'ten ışığı kırdığına inandı. 1812 Napolyon ve Venüs. Fransız İmparatoru Napolyon ordularıyla Moskova'da ilerlerken Venüs'ü gündüz gökyüzünde gördü. Bunun şanslı bir işaret olduğunu söyledi. Bir zafer alameti olarak gördü. Ancak orduları kargaşa içinde Rusya'dan geri çekilirken en büyük askeri başarısızlığını yaşadı. 1813 Kutupsal buzullar. Venüs'ün keskin bir gözlemcisi olan Alman doktor ve astronom Franz von Gruithuisen, Venüs'ün kutuplarındaki parlak noktaları gözlemledi. Bu noktaların kutup buzulları olabileceğine inandı. Ancak gerçekte onlar Venüs'ün atmosferindeki parlak bulutlardı. Venüs'te yaşam. İngiliz gökbilimci Richard Proctor, yaşamın evrenin başka yerlerinde var olma ihtimalinin yüksek olduğuna inanmıştı. Boyut olarak Dünya'ya çok benzeyen Venüs'e yerleşilebileceğini ve kalın bulutlarının gelişmiş bir Venüs uygarlığını gizleyebileceğini öne sürdü. 1920'ler karbondioksit tanımlandı. Spektroskopi, nesneler tarafından yayılan ışık spektrumunun analizi, gökbilimcilerin gök cisimlerindeki kimyasal elementleri tanımlamasını sağladı. 1920'lerde Venüs'ün bulutlu atmosferinin solunamayan karbondioksitten oluştuğu keşfedildi. 1961 radar keşfi. Venüs'ün kalın bulutları geleneksel teleskopların yüzeyini gözlemlemesini engelliyordu. Ancak 1961'den itibaren önce Goldstone, Kaliforniya'daki radyo teleskopları, ardından Porto Rico'daki Arecibo çanağı tarafından sağlanan radar görüntüleri Venüs yüzeyini ilk kez ortaya koydu. 1962 ilk ziyaret Mariner 2. NASA'nın Mariner 2'si 14 Aralık'ta Venüs'ün 35.000 kilometre yakınından geçerek başka bir gezegenin yanından uçan ilk uzay aracı oldu. Mariner 2'nin araştırmaları Venüs'ün soğuk bulutlara ve kavurucu bir yüzeye sahip olduğunu doğruladı. 1966 İlk iniş Venera 3. Sovyet Venera 3, 1 Mart'ta Venüs'e çarparak başka bir gezegene ulaşan ilk uzay aracı oldu. İlk başarılı iniş 455 ila 475 santigrat derece gibi aşırı yüzey sıcaklıklarını ortaya çıkaran 1970 ve 1972 tarihli Venera 7 ve 8 probları tarafından yapılmıştır. 1990 Magellan görevi. NASA'nın Magellan'ı radar kullanarak yüzeyin %98'ini haritaladı. Venüs, Güneş sisteminin ikinci gezegenidir. Venüs, Dünya'dan alacakaranlıkta veya şafakta, ufuğun hemen üstünde görünür. Güneş ve Ay'dan sonra gökyüzünde en parlak olan cisimdir. Gezegen bir teleskopla Ay gibi görülebilir. Uzaydan bakıldığında Venüs yüzeyini gizleyen soluk sarı bulutlar görünür.
Venüs bulutları sülfürik asit damlacıkları ile doludur ve gezegenin kalın atmosferi o kadar ağırdır ki yüzeydeki basınç dünyadaki değerin 90 katıdır. Yüzey düz, çorak, kaya veya bazıları aktif olabilen volkanlardan oluşur. Derin turuncu bir gökyüzünün altında sera etkisi güneşin sıcaklığını hapseder. 470 santigrat dereceye yükselen sıcaklıklarla Venüs, Güneş sistemindeki en sıcak gezegenlerden biridir. Venüs, kayıtlar var olduğu sürece insan kültüründe önemli bir yer tutmuştur. Birçok kültürün tanrıları için kutsal hale gelmiştir ve sabah yıldızı ve akşam yıldızı olarak yazarlar ve şairler için bir ilham kaynağı olmuştur. Bazı özellikleri Venüs'ü eşsiz kılmaktadır. Dünyaya yörüngesi itibariyle ortalama mesafe olarak en yakın gezegendir. Dünyadan gözlendiğinde en parlak gezegendir. Yüzey sıcaklığı en yüksek gezegendir. Dünya benzeri gezegenler arasında en yoğun atmosfere sahip olanıdır. En çok uzay aracı gönderilen ve üzerinde en çok sayıda insan yapımı araç bulunan gezegendir. Ekseni etrafında ters döner. Venüs'ün yapısı. Dünyaya büyüklük ve yoğunluk bakımından neredeyse eşit olan Venüs, muhtemelen aynı iç yapıya ve kimyaya sahiptir. Gezegenin kalbinde sağlam bir merkeze ve erimiş bir dış tabakaya sahip metal bir çekirdek olduğu düşünülmektedir. Bunu çevreleyen derin bir sıcak kaya örtüsü ve volkanik aktivitenin bolca kanıtını gösteren ince, kırılgan bir kabuk bulundurur. Venüs'ün dünyanınki gibi metal bir çekirdeği olmasına rağmen algılanabilir manyetik alanı yoktur. Bunun nedeni dış çekirdeğin bir dinamo etkisi yaratacak sirkülasyonları üretmek için çok yavaş dönmesi olabilir. Bir kez dönmesi 8 ay sürer. Venüs, tüm kayalık gezegenlerin en kalın, en yoğun atmosferine sahiptir. Havası %96.5 karbondioksittir ve sülfürik asit dahil az miktarda başka kimyasallar içerir. Kalın sülfürik asit bulutları tüm gezegeni kaplar. Venüs'ün çekirdeği dünyanınki gibi çoğunlukla demir ve nikel olsa da biraz daha düşük yoğunluğu, burada kükürt gibi daha hafif bir element olabileceğini düşündürmektedir. Yine Dünya gibi Venüs de iç ısı tarafından konveksiyon akımlarla yavaşça yukarı ve aşağı kaymaya yetecek kadar sıvı halde bir mantoya sahiptir. Bu akımlar erimiş kayayı kabuk üzerinde iterek yüzeyde volkanlar oluşturur. Çekirdek. Venüs'ün merkezi kükürtlü ve çoğunlukla katı demir içerir. Muhtemelen erimiş demir sülfürün bir dış çekirdeği de vardır. Katı ve sıvı çekirdek malzemelerin oranları bilinmemektedir. Manto. Binlerce yıldır yavaş hareket eden konveksiyon akımları tarafından çalkalanan sıcak plastik bir kayadır. Dünyanın bileşimine benzer şekilde Venüs'ün mantosu demir ve magnezyum açısından zengin kayalar içerebilir. Kabuk. Mantonun üzerindeki ince dış tabaka bazalt ve diğer silikat kayalardan yapılmıştır. Kabukların yüzeyi mantonun üst kısmındaki muazzam volkanik kuvvetler tarafından kaldırılarak dışa doğru çıkıntı yapar. Atmosferin alt tabakası berrak, yoğun ve aşırı sıcaktır. Bulutların altı ile alt atmosfer arasında ince bir puslu tabaka bulunur. Atmosfer.
Venüs'ün kesintisiz bulutları yüzeyin 32 ila 90 kilometre yukarısına uzanır. Yüzey seviyesinde karbondioksit hava açık ve yavaş hareket eder. O kadar yoğundur ki bu bir tür deniz oluşturur ve akarken toz ve taşları yerde sürükler. Bulutlar sülfürik asidin damlacıklarından ve belki de katı kristallerden oluşur. Bulutların üzerindeki atmosfer uzaya doğru incelir. Kuzey Yarımküre. Kuzey kutbu çıplak kayadan oluşur ve kavurucu bir manzarası vardır. Yakınlarda Atalanta, Planitia ve Venüs'ün en yüksek sıra dağları İştar Terra'nın engebeli sırtları bulunur. Yaylalar. 3 ana yayla bölgesinin veya arazinin yanı sıra Venüs'ün Regio adı verilen 20 kadar küçük yayla alanı vardır. Bunlar oldukça deforme olmuş ve muhtemelen antik kökenli olan alt merkezde görülen parlak yama olan Alfa Regio'yu içerir. Güney Yarımküre. Venüs'ün güney bölgeleri kuzey kadar sıcak ve çıplaktır. Venüs'ün 3 yükseltilmiş kara kütlesinin veya arazinin ikinci en büyüğü Lada Terra, Güney Kutbu diğer arazilerden daha fazla volkanik yükselme veya koronaya sahiptir. Volkanik yüzey. Normalde kalın bulutlarda gizlenen Venüs'ün kayalık yüzeyi radar verilerinden oluşturulan bu yeniden yapılanmada görünür hale getirilir. Venüs'ün hareketli tektonik plakaları yok gibi görünüyor. İç mekanın ısı ile tahrik edilen hareketinin kabuğu yana değil yukarı ve aşağı hareket ettirdiği düşünülmektedir. Yüzey yüzlerce volkan, geniş lav ovaları ve volkanik kubbelerin çöktüğü kraterler gibi volkanik özelliklerle kaplıdır. Dali Çazma, Venüs'ün yüzeyinden 2000 kilometreden fazla dilimleyen bir kanyon sistemidir. Dev ve muhtemelen aktif bir yanardağ olan Mount Mons, Venüs'ün ikinci en yüksek zirvesi. Atla Regio birçok yayla alanından biridir. 1500 kilometreden fazla olan Atalanta Planitia, Venüs'ün en geniş, en derin havzalarından biridir ve son derece pürüzsüzdür. 92 kilometre genişliğinde çift halkalı krater Greenaway'in sert bir tabanı vardır ve volkanik aktivite gösterir. Büyük Kanyon'un 4 katı uzunluğundaki Diana Çazma Vadisi belki de sıcaklıkların 500 santigrat dereceye yükseldiği en derin noktayı içerir. ...1961'den 2017'ye kronolojik olarak Venüs'e gönderilen uydular. Venüs 1662'de uzayda ziyaret ettiğimiz ilk gezegen oldu. Bir dizi başarısızlıktan sonra Venüs'e ulaşan ilk uzay aracı 1962'deki bir uçuş sırasında gezegenin kavurucu yüzey sıcaklığını ortaya çıkaran NASA'nın Mariner 2'siydi. İlk yumuşak iniş 1970 yılında Sovyet gemisi Venera 7 tarafından yapıldı. Yalnızca 23 dakika veri yayınladı. O zamandan beri Venüs üzerindeki aşırı sıcaklık ve basınç düşünüldüğünde şaşırtıcı olmayan, değişen derecelerde başarıya sahip 20 Venüs inişi gerçekleşti. Zaman çizelgesinin gelecek bölümünde Mars var.